Merhabalar dostlarım, selamlar, esenlikler diliyorum. Esenlik olsun, güzellik olsun, mutluluk olsun, huzur olsun. Ne diliyorsanız o sizinle olsun. Bu arada bu ekranda görmüş olduğunuz kanal benim yeni kanalım. Bu kanalı açmamın tek bir sebebi var. Eski kanalımda tarih ve bilgi içerikli videolar üretmeye devam edeceğim ve Türklükle alakalı da. Bu yeni kanalda ise Yunanistan'daki hayatımı, gezdiğim yerleri, restoranları, tatilleri ve keşifleri paylaşacağım. Böylece her iki kanalda da kendi konseptine göre büyüyecek. Çünkü içerisindeki videolar karıştığı için tatil, tarih, bilgi, restoran YouTube beni öneremiyor. Çünkü ne kanal olduğum belli olmuyor, ne ürettiğim belli olmuyor. O yüzden ikisini ayırma kararı verdim. Bu benim yerin kanalım. Eğer ki bunu da keşfetmek istiyorsanız ne yapıyorum, ne ediyorum, nerelere gidiyorum, nasıl yiyorum, Yunanistan'daki fiyatlar nasıl tatil yapılır, hangi adalara gidilir, nasıl bir yaşam var keşfetmek istiyorsanız benimle bu yeni kanalımı da takip edebilirsiniz dostlarım. Eğer tabi istiyorsanız içinizden ve yüreğinizden gelirse. Öncelikle dostlarım geçen hafta paylaşmayı düşündüğüm videoyu biraz ertelemek zorunda kaldım. Bunun sebebi konu hakkında daha fazla akademik kaynak okumak ve farklı tarihçilerin görüşlerini de karşılaştırmak istememdi. Benim için önemli olan yalnızca video paylaşmak değil, mümkün olduğunca doğru, tarafsız ve sağlam bilgiler sunabilmek. Bu arada bu videonun fikri sizlerden geldi. Kanalımı uzun zamandır takip eden değerli bir izleyicim de demeyeyim artık, kardeşim, dostum diyeyim. Ben size öyle görüyorum çünkü. Bana Hindistan'daki Türklerin hikayesini anlatır mısın diye bir mesaj yazdı. Ve bu açıkçası fikir beni çok heyecanlandırdı. Çünkü bugün birçok insan Türk tarihini anlatırken yalnızca Orta Asya'yı, Anadolu'yu ya da Balkanları biliyor. Oysa Türklerin iz bıraktığı coğrafyalar bunlarla sınırlı değildir. Ve daha önce de kaybolmayı yüz tutmuş Türk toplulukları diye bir seri başlatmıştım. Bu videoyu da o seriye ekleyeceğim. Peki size şunu söylesem, bir dönem Hindistan'ın büyük bölümü yaklaşık 600 yılı boyunca Türk hanedanları tarafından yönetildi desem inanır mısınız? Evet dostlarım, dünyanın en kalabalık ülkelerinden birinde Türk hükümdarlar hüküm sürdü desem inanır mısınız? Evet, inanmalısınız. Saraylarda Türkçe konuşulduğunu, imparatorların Türkçe eserler yazdığını ve bugün hala milyonlarca insanın yaşadığı şehirlerin büyük bir kısmının Türk hükümdarları döneminde şekillendiğini söylüyorum sizlere. Muhtemelen birçok kişi buna şaşıracaktır. Çünkü okul kitaplarında bu konuya çok az yer veriliyor. Oysa Gaznelilerden Delhi Türk Sultanlığına, oradan Babür İmparatorluğu'na kadar uzanan bu hikaye yalnızca Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de en önemli sayfalarından biridir. Bu videoda hiçbir milleti yüceltmeye ya da küçümsemeye çalışmayacağız. Amacımız geçmişi bugünün siyasi tartışmalarıyla değerlendirmek değil, yaşanmış olayları dönemin şartları içinde anlamaya çalışmak. Hazırsanız şimdi 1000 yıl öncesine gidiyoruz. Konumuz Hindistan'daki unutulmuş Türklerin hikayesi. Hepiniz hoş geldiniz. Dostlarım, öncelikle Türkler Hindistan'a ulaşmadan önce Hint alt kıtası tek bir devlet tarafından yönetilmiyordu. Bugünkü Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'ın doğu kesimlerini kapsayan bu geniş coğrafyada onlarca farklı krallık ve prenslik bulunuyordu. Resimdeki haritada da görmüş olduğunuz gibi. Kimi zaman güçlü bir hükümdar ortaya çıkıyor ve büyük bir bölgeyi kontrol altına alıyordu. Ancak onun ölümünden sonra devlet yeniden küçük parçalara ayrılıyordu. Bu nedenle Hindistan uzun yıllar boyunca dostlarım siyasi birlikten çok bölgesel krallıkların hakim olduğu bir coğrafya olarak kaldı. Coğrafi açıdan bakıldığında Hindistan dünyanın en zengin bölgelerinden biriydi. Ganj ve Indus nehirleri sayesinde tarım oldukça gelişmişti. Pirinç, buğday, pamuk, şeker ve baharat üretimi hem halkın geçimini sağlıyor hem de uluslararası ticareti besliyordu. Özellikle karabiber, tarçın, kakule, zencefil ve çeşitli baharatlar Avrupa'dan Çin'e kadar uzanan ticaret yollarından büyük değer taşıyordu. Ancak Hindistan'ın zenginliği yalnızca tarımdan ibaret değildi. Altın, gümüş, değerli taşlar, ipek ve dokuma ürünleri sayesinde dünyanın en büyük ekonomik merkezlerinden biri haline gelmişti. O dönemlerde birçok Arap,
Fars ve Çinli tüccar Hint limanlarına düzenli olarak ticaret yapmak için geliyordu. Hatta bazı tarihçiler 11. yüzyılda dünya ekonomisinin önemli bir bölümünün Hindistan ve Çin merkezli olduğunu ifade etmektedir. Dostlarım, dini yapısı ise oldukça çeşitlilik gösteriyordu. Halkın büyük çoğunluğu Hindu inancına mensuptu. Bunun yanında Budistler, Jainler ve farklı yerel inançlara sahip topluluklar da yaşıyordu. Kuzeybatı bölgelerinde ise Arap fetihlerinden sonra küçük Müslüman topluluklar oluşmaya başlamıştı. Ancak Türklerin Hindistan'a ulaştığı dönemde Müslüman nüfus hala oldukça sınırlı ve çok küçüktü. Siyasi parçalanmışlık Hindistan'ın en büyük zayıflıklarından biriydi. Bir krallık diğerine yardım etmiyordu. Hatta çoğu zaman birbirleriyle savaşmayı tercih ediyordu. Bu durum dışarıdan gelen orduların ilerlemesini kolaylaştırıyordu. Türk komutanlar Hindistan'a ulaştıklarında tek ve güçlü bir imparatorlukla değil, birbirinden bağımsız birçok devletle karşılaştılar. Dostlarım, bununla birlikte Hindistan'ın savunması sanıldığı kadar zayıf da değildi. Özellikle Rajput krallıkları Kuzeybatı'da uzun yıllar boyunca Türk ordularına karşı direnç gösterdi. Cesaretleri ve savaşçı gelenekleriyle tanınan Rajput birçok savaşta ciddi kayıplar verilmesine neden oldular. Bu yüzden Türklerin Hindistan'daki ilerleyişi birkaç yıl içinde gerçekleşmedi. Yaklaşık 200 yıla yayılan uzun bir süreç içerisinde büyük ölçüde tamamlandı. Türklerin Hindistan'a yönelmesinin tek nedeni fetih arzusu değildi. Orta Asya'da yaşanan siyasi mücadeleler, Karahanlılar, Gazneliler ve daha sonra Gurlular arasında rekabet, yeni ekonomik kaynaklara duyulan ihtiyaç ve Hindistan'ın büyük ticaret yollarını kontrol etme isteği de bu süreci gayet hızlandırdı. Dolayısıyla Türklerin Hindistan'a gelişi ani bir olay değildi. Orta Asya'dan başlayıp İran, Horasan ve Afganistan üzerinden ilerleyen uzun tarihi hareketlerin doğal bir sonucuydu. Dostlarım, Gazneliler deyince Türklerin Hindistan'daki hakimiyetinden söz edildiğinde akla ilk gelen isim tabii ki de budur. Gazneliler. Ancak burada önemli bir ayrıntıyı belirtmek isterim. Türkler Gazneli Mahmut'tan önce de Hindistan sınırına ulaşmıştı. Fakat bu akınlar daha çok sınır çatışmaları ve kısa süreli askeri harekattan ibaretti. Hindistan'da kalıcı bir Türk hakimiyetinin temellerini atan ilk büyük devlet Gazneliler oldu. Gazneli devletinin kurucusu Alp Tigin'di. Alp Tigin, Samanoğulları devletinde görev yapan bir Türk komutanıydı. 10. yüzyılda Gazne şehrini ele geçirerek burada bağımsız bir yönetim kurdu. Ancak devleti gerçek anlamda büyük bir imparatorluğa dönüştüren kişi ise onun torunu sayılan Sultan Mahmut oldu. Bugün Afganistan sınırları içerisinde bulunan Gazne o dönemde yalnızca küçük bir şehir değildi. İran, Horasan, Mavenaün Nehir ve Hindistan arasında bulunan stratejik konumu sayesinde büyük ticaret yollarının kesiştiği önemli merkezlerinden biriydi. Sultan Mahmud bu avantajı çok iyi kullandı. 998 yılında tahta çıkan Mahmud kısa sürede devletini doğuda Hindistan'a, batıda İran içlerine, kuzeyde Haremz'e kadar genişletti. Böylece Gazneliler yalnızca bir sınır devleti olmaktan çıkıp dönemin en güçlü Türk devletlerinden biri haline geldi. Peki Mahmud neden sürekli Hindistan üzerinden sefer düzenliyordu diye sorarsanız, halk arasında en çok anlatılan görüş bunun yalnızca dini sebeplerle yapıldığıdır. Ancak modern tarihçilerin büyük bir bölümü ise bunun eksik bir değerlendirme olduğunu söyler. Elbette Mahmud kendisini İslam dünyasının koruyucularından biri olarak görüyordu. Abbasi halifesi tarafından Yeminüdül Devle ve Eminül Mille gibi ünvanlarla ödüllendirilmişti. Bu nedenle yaptığı seferleri dini bir çerçevede anlatıyordu. Fakat bunun yanında çok önemli ekonomik ve siyasi nedenler de vardı. O dönemde Hindistan dünyasının en zengin bölgelerinden biriydi. Tapınaklarda yalnızca dini eşyalar bulunmuyordu. Yüzyıllar boyunca biriktirilmiş altınlar, gümüşler, mücevherler ve değerli taşlar vardı. Mahmud'un düzenlediği seferler Gazneli devletinin hazinesini büyük ölçüde güçlendirdi. Elde edilen gelirler sayesinde yalnızca ordu büyümedi. Gazne şehri döneminin en görkemli merkezlerinden biri haline geldi. Bugün tarihçiler Gazne'nin
Bağdat ve Buhara ile birlikte İslam dünyasının en önemli kültür merkezlerinden biri haline gelmesinde bu ekonomik gücün büyük rol oynadığını belirtmektedir. Yani kısacası dostlarım, Mahmud'un Hindistan'a kaç sefer yaptığı ise tarih kitaplarında en çok tartışılan konulardan biridir. Geleneksel kaynaklar 17 büyük seferden söz edilir. Ancak bazı modern tarihçiler küçük çaplı askeri hareketler de hesaba katıldığında bu sayının daha fazla olabileceğini belirtmektedir. Bu nedenle tarihçiler arasında rakam konusunda küçük farklılıklar bulunsa da Mahmud'un yaklaşık 25 yıl boyunca düzenli olarak Hindistan üzerine askeri seferler yaptığı konusunda genel bir görüş birliği vardır. Bu seferlerin en çok konuşulanı ise 1025 yılında gerçekleştirilen Somnath Seferidir. Somnath Tapınağı yalnızca dini bir merkez değildi. Aynı zamanda Hindistan'ın en zengin tapınaklarından biriydi. Mahmud'un burayı ele geçirmesi hem İslam kaynaklarında hem de Hint kroniklerinde geniş şekilde yer alır. Fakat burada önemli bir ayrıntı vardır dostlarım. Uzun yıllar boyunca bu olay yalnızca dini bir çatışma gibi yer verildi. Oysa günümüzde tarihçiler olayın ekonomik boyutunun da en az dini boyutu kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Çünkü dostlarım, ele geçirilen ganimetler Gazneli devletinin mali gücünü olağanüstü arttırmış ve devletin uzun yıllar boyunca ayakta kalmasına katkı sağlamıştır. Sultan Mahmud'un belki de en büyük başarısı yalnızca savaş kazanması değildi. Gazne'yi bilim ve sanat merkezi haline getirmesiydi. Ünlü bilim insanı El-Biruni onun döneminde Hindistan'a giderek Hint kültürünü, dini, matematiği ve astronomi üzerine araştırmalar yaptı. Yine büyük şair Firdevsi ünlü eseri Şehname'yi büyük ölçüde Gazneliler döneminde tamamladı. Yani Gazneliler yalnızca fethi yapan bir devlet değildi. Bilime, sanata, edebiyata ve devlet teşkilatına yatırım yapan güçlü bir Türk imparatorluğuydu. Ancak tarih hiçbir devleti sonsuza kadar güçlü bırakmaz. Sultan Mahmud'un ölümünden sonra Gazneliler eski gücünü yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Batıdan Büyük Selçuklular, doğudan ise yeni yükselen Gurlular baskı kurmaya başladı. Ve işte tam bu noktada Hindistan tarihinin yeni bir sayfası açılacaktı. Gaznelilerin bıraktığı yerdeki mirasının üzerine bu kez tam olarak da daha çok büyük bir Türk devleti yükselecekti. Delhi Türk Sultanlığı. Dostlarım, Delhi Türk Sultanlığı'nın kuruluşu Gazneli Devleti zayıflamaya başladığında aslında başlamıştı. Hindistan'daki Türk hakimiyetinin sona ereceği düşünülüyordu. Ancak tarih tam tersini gösterdi. Gaznelilerin bıraktığı miras bu kez çok daha büyük ve çok daha uzun ömürlü bir Türk devletinin doğmasına zemin hazırladı. Bu devlet tarihe Delhi Türk Sultanlığı adıyla geçti. Delhi Sultanlığı'nın temellerini atan kişi doğrudan Gazneli Mahmud değildi. Bu süreçte en önemli rolü oynayan kişi ise Muhammed Guri oldu. Muhammed Guri bugünkü Afganistan sınırları içerisinde yer alan Gurlu Devleti'nin hükümdarıydı. 12. yüzyılın sonlarında Kuzey Hindistan üzerine ardı ardına seferler düzenledi. Amacı yalnızca ganimet elde etmek değildi. Gaznelilerin farklı olarak Hindistan'da kalıcı bir devlet kurmasını sağlamak istiyordu. Bu hedef doğrultusunda 1192 yılında gerçekleştirilen Taraye'nin ikinci savaşı Hindistan'ın tarihinin en büyük ve en kritik dönüm noktalarından biri oldu. Muhammed Guri'nin ordusu Kuzey Hindistan'ın en güçlü hükümdarlarından biri olan Prithviraj Chauhan komutasındaki Rajput kuvvetlerini mağlup etti. Dostlarım, bu zafer yalnızca bir savaşın kazanılması anlamına gelmiyordu. Kuzey Hindistan'ın kapıları artık Türk ordularına açılmıştı. Dostlarım, yalnız ilginç olan şudur: Muhammed Guri'nin bir erkek çocuğu yoktu. Bu nedenle ölümünden sonra yerine kendi oğulları değil, yıllarca yanında yetiştirdiği Türk kökenli komutanlar geçti. İşte burada Türk devlet geleneğinin ilginç yönlerinden biri karşımıza çıkar. Bu komutanların büyük bir bölümü çocuk yaşta köle olarak saraya alınmış, askeri ve idari eğitimden geçirilmiş kişilerdi. Ancak köle kelimesi bugünkü anlamıyla düşünülmemelidir. Bunlar sıradan hizmetçiler değildi. Devletin en iyi eğitimini alan, savaş sanatını öğrenen ve zamanla ordunun en üst kademelerine kadar yükselen profesyonel askerlerdi. Bu sistem İslam tarihinde Memlük sistemi olarak bilinir. Muhammed Guri'nin en güvendiği komutanlardan biri de Kuteybeddin Aybek'ti.
Muhammed Kuri öldüğünde Aybek bağımsızlığını ilan ederek 1206 yılında Delhi'de yeni bir devlet kurdu. Böylece Hindistan'da yaklaşık 300 yıl boyunca hüküm sürecek olan Delhi Türk Sultanlığı resmen başlamış oldu. Bu nedenle birçok tarihçi 1206 yılını Hindistan'daki kalıcı Türk yönetiminin başlangıcı olarak kabul eder. Delhi Sultanlığı tek bir hanedandan oluşmuyordu. Yaklaşık 300 yıl boyunca birbirini izleyen 5 büyük Türk ve Türkleşmiş hanedan devleti yönetti. Bunlar sırasıyla Kölemen Memlük Hanedanı, Halaç Hanedanı, Tuğluk Hanedanı, Seyyid Hanedanı, Lodi Hanedanı. Her hanedan farklı politikalar izledi, farklı fetihler gerçekleştirdi ve Hindistan'ın siyasi yapısını yeniden şekillendirdi. Özellikle Alaaeddin Halaç, Delhi Sultanlığı'nın en güçlü hükümdarlarından biri olarak kabul edilir. Onun döneminde devlet yalnızca Kuzey Hindistan'da değil, Dekkan Platosu'na kadar uzun geniş bir coğrafyaya hakimiyet kurdu. Alaaeddin Halaç yalnızca askeri başarılarıyla değil, ekonomik politikalarıyla da dikkat çekmiştir. Fiyat denetimleri uygulamış, tahıl stoklarını devlet kontrolüne almış ve ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dönemin en kapsamlı ekonomik reformlarından bazılarını gerçekleştirmiştir. Ardından gelen Muhammed bin Tuğluk ise tarihin en ilginç hükümdarlarından biri olarak kabul edilir. Oldukça zeki, iyi eğitimli ve birçok dil bilen bir hükümdardı. Ancak aldığı bazı kararlar büyük tartışmalara yol açtı. Başkenti Delhi'den devlet abata taşımaya çalışması, bakır paraları gümüş para yerine resmi para olarak kullanması, çok geniş fetih planları hazırlaması dönemin en cesur ama aynı zamanda en tartışmalı kararlarını aldığını gösteren bir hükümdar olarak belirtilir. Bazı tarihçiler onu çağın çok ilerisinde düşünen bir reformcu olarak değerlendirirken bazıları ise aşırı hırslı ve gerçeklerden kopuk bir hükümdar olduğunu savunur. Delhi Türk Sultanlığı yalnızca savaşlarla büyümedi, yeni şehirler kurdu. Sulama sistemleri geliştirdi. Medreseler açıldı. Camiler ve kervansaraylar inşa edildi. Ticaret yolları güvence altına alındı. Delhi kısa sürede yalnızca siyasetin değil, bilim, sanat ve ticaretin de merkezlerinden biri haline geldi. Ancak yaklaşık 300 yıl süren bu büyük Türk hakimiyetindeki sonsuzluk ebediyete kadar devam etmeyecekti. 15. yüzyılın sonlarına doğru iç mücadeleler arttı. Merkezi otorite zayıfladı, bölgesel isyanlar çoğaldı ve tam bu sırada Orta Asya'da gelen başka bir Türk hükümdarı Hindistan tarihini yeniden değiştirecekti. Adı Zahirüddin Muhammed Babür'dü. Onun kuracağı devlet yalnızca Hindistan'ın değil, dünya tarihinin en güçlü imparatorluklarından biri olacaktı. Dostlarım, Hindistan tarihini anlatırken en çok tartışılan konulardan biri şüphesiz Babürlülerdir. Bugün internette veya sosyal medyada sık sık şu soruyla karşılaşırız. Babürler gerçekten Türk müydü yoksa Moğol muydu? Bu sorunun cevabı sanıldığı kadar basit değildir. Çünkü Babür Hanedanı'nın kökeninde hem Türk hem de Moğol mirası bulunmaktadır. Ancak tarihi belgeler Babürlerin kültürel kimliği, kullandıkları dil ve devlet gelenekleri açısından açık biçimde Türk dünyasının bir parçası olduğunu göstermektedir. Babür İmparatorluğu'nun kurucusu Zahirüddin Muhammed Babür 1483 yılında bugünkü Özbekistan sınırları içerisinde Andijan şehrinde doğdu. Babası Timur'un soyundan geliyordu. Annesi ise Cengiz Han'ın oğlu Çağatay'ın soyundan gelen bir aileye mensuptu. İşte bu nedenle Babür hem Timur'un hem de Cengiz Han'ın torunlarından biri olarak kabul edilir. Ancak burada önemli bir ayrıntı vardır. Timur Devleti kurulurken artık klasik Moğol kültürü büyük ölçüde Türkleşmişti. Orta Asya'da yaşayan Çağatay ulusunun önemli kısmı Türkçe konuşuyor. Türk kültürü içinde yaşıyor ve İslam dinini benimsiyordu. Babür de tam olarak bu dünyanın çocuğuydu. Evinde konuştuğu dil Türkçeydi. Sarayında kullanılan edebiyat dili Türkçeydi. Şiirlerini Türkçe yazıyordu. En önemli eseri olan Babürname'yi ise Çağatay Türkçesiyle kaleme aldı. Bugün Babürname yalnızca Türk tarihi için değil, dünya tarihi için yazıldığı açısından en çok önemli otobiyografilerden biri olarak kabul edilmektedir. Çünkü Babür yalnızca savaşları anlatmaz,
gördüğü şehirleri, insanları, bitkileri, hayvanları, dağları, nehirleri, iklimi ve hatta kendi duygularını bile ayrıntılı şekilde yazar. Bu yönüyle Babürname, dönemin Hindistan'ını anlatan en güvenilir tarihi kaynaklardan biridir. Peki neden Batı dünyasında Babur Devleti'ne Mughal Empire yani Moğol İmparatorluğu denilmektedir? Bunun nedeni Avrupalı tarihçilerin Timur soyunu uzun yıllar boyunca Moğol mirasıyla birlikte değerlendirmesidir. Mughal kelimesi ise Mongol yani Moğol kelimesinin Farsça telaffuzundan türemiştir. Bazen benim videolarımı beğenmeyen aşırı milliyetçi Yunanlar da bana Fige Mongolia yani Mongolya'ya git derler. Yani Türk kökenini, Türk varlığını kabul etmezler, yok sayarlar. Onlar için Türk yoktur. Türkleri Moğol olarak görürler. Bu yüzden Moğolistan'a gidin diye yorumlar yazarlar. Küçücük tarih bilgileriyle. Neyse konumuza dönecek olursak dostlarım. Fakat bu isim Babürlerin günlük yaşamında kendilerini Moğol olarak gördüğü anlama gelmez. Babür'ün kendi eserlerinde Türk kimliğine yaptığı vurgu oldukça açıktır. Babür kendisini defalarca Türk olarak tanımlar. Ordusunun en önemli bölümü Türk savaşçılarından oluşuyordu. Komutanlarının büyük kısmı Orta Asya kökenliydi. Saray teşkilatı büyük ölçüde Timur Devleti'nin devamı niteliğindeydi. Askeri sistem, devlet teşkilatı, vergi düzeni ve saray gelenekleri de büyük ölçüde Türk İslam devlet anlayışını devam ettiriyordu. Babür'ün torunları döneminde ise devlet giderek Hindistan'ın yerel kültürüyle kaynaşmaya başladı. Özellikle Ekberşah döneminde farklı dinlere karşı daha hoşgörülü bir politika izlendi. Hintli yöneticiler devlet yönetiminde daha fazla görev almaya başladılar. Farsça resmi yazışma dili haline geldi. Yerel sanat ve mimari büyük gelişim gösterdi. Ancak bu değişim hanedanın kökenini değiştirmedi. Bugün hem Türk hem de uluslararası tarihçilerin önemli bir kısmı Babür hanedanını Türk, Moğol ve Timurlu Türk hanedanı olarak tanımlar. Yani en doğru ifade şudur. Babürler biyolojik soy açısından hem Timur'dan hem Cengiz'e dayanıyordu. Ancak konu dil, kültür, devlet geleneği ve kimlik olduğunda ise Türk tarihinin ayrılmaz bir parçasıydılar. Belki de bunun en güçlü kanıtı Babür'ün kendi sözleridir. Çünkü bir hükümdarın kendisini nasıl tanımladığı yüzyıllar sonra başkalarının ona hangi ismi verdiğinden daha çok önemlidir. Babür Türkçe düşündü, Türkçe yazdı, Türkçe şiirler söyledi ve Hindistan'da kurduğu imparatorlukla Türk tarihinin en büyük hükümdarlarından biri olarak tarihe geçti. Babür'ün ölümünden sonra kurduğu devlet yaklaşık 300 yıl boyunca Hindistan'ın büyük bölümünü yönetecek, dünyanın en güçlü imparatorluklarından biri haline gelecekti. Ancak Babürlerin Hindistan'a bıraktığı miras yalnızca fetihlerden ibaret değildi. Asıl büyük değişim bundan sonra başlayacaktı. Dostlarım, Türklerin Hindistan'daki hakimiyetini yalnızca fetihlerle anlamak büyük bir eksiklik olur. Çünkü Gaznelilerle başlayan, Delhi Türk Sultanlığı ile güçlenen ve Babürler döneminde zirveye ulaşan yaklaşık 6 asırlık süreç yalnızca siyasi sınırları değil, Hindistan devletinin yapısını, ekonomisini, mimarisini, sanatını ve hatta günlük yaşamını derinden etkiledi. Bugün Hindistan'da, Pakistan'da ve Bangladeş'te gördüğümüz birçok tarihi yapı, idari sistem ve kültürel unsurun temelinde Türk hanedanlarının bıraktığı izler bulunmaktadır. İlk büyük değişim devlet yönetiminde yaşandı. Türk hükümdarlar Orta Asya ve İslam dünyasında geliştirdikleri merkezi devlet anlayışını Hindistan'a taşıdılar. Daha önce birçok küçük krallığın bulunduğu bölgelerde daha güçlü ve merkezi bir yönetim sistemi oluşturuldu. Vergi toplama düzeni yeniden organize edildi. Eyalet sistemi geliştirildi. Ordu doğrudan merkeze bağlandı. Böylece Hindistan tarihinde ilk kez geniş coğrafyalar uzun süre tek bir yönetim altında kalabildi. İkinci büyük değişim askeri alanda gerçekleşti. Türk orduları, hafif süvari birlikleri, disiplinli okçuları ve hareket kabiliyeti yüksek savaş taktikleriyle Hint ordularından oldukça farklıydı. Özellikle atlı okçuluk geleneği Orta Asya Bozkır Savaşı kültürünün en önemli miraslarından biriydi. Babür döneminde ise ateşli silahların sahra toplarının etkin kullanılması Hindistan savaş tarihini tamamen değiştirdi.
1526 yılında gerçekleşen 1. Panipat Savaşı bunun en önemli örneğidir. Babür kendisinden sayıca çok fazla kalabalık olan Delhi Sultanı İbrahim Lodi'nin ordusunu modern topçu birlikleri ve yeni savaş düzeni sayesinde mağlup etti. Birçok tarihçi bu savaşı Hindistan'da Orta Çağ askeri düzeninden erken modern savaş sistemine geçiş başlangıcı olarak kabul eder. Üçüncü büyük değişim şehirleşmede görüldü. Türk hükümdarlar yalnızca kaleler inşa etmediler. Yeni şehirler kurdular, kanallar açtılar, köprüler yaptılar, kervansaraylar ve pazar yerleri inşa ettiler. Özellikle Delhi, Agra, Lahore ve Fetihpur Sikri gibi şehirlerde Türk hükümdarları döneminde dünyanın en önemli merkezleri haline geldi. Bu şehirlerde yalnızca saraylar yapılmadı. Medreseler, kütüphaneler, hastaneler, gözlem evleri ve büyük ticaret merkezleri kuruldu. Türk hükümdarları bilim insanlarını ve sanatçıları saraylarında himaye etmeye büyük önem veriyordu. Dördüncü büyük değişim ise mimaride yaşandı. Bugün dünyanın en çok ziyaret edilen tarihi yapılarından biri olan Taç Mahal, Babür İmparatoru Şah Cihan tarafından yaptırılmıştır. Her ne kadar Taç Mahal Babür Devleti'nin son dönem eserlerinden biri olsa da mimarisindeki Orta Asya Türk geleneği, İran sanatı ve Hint mimarisi birlikte kullanılmıştır. Bu nedenle tarihçiler Babür mimarisini yalnızca Hint mimarisi olarak değil, Türk İslam mimarisinin Hint coğrafyasında gelişmiş özel bir kolu olarak değerlendirir. Taç Mahal dışında Kızılkale, Hümayun Türbesi, Agra Kalesi, Lahor Kalesi, Cuma Camii gibi birçok tarihi eserler de Türk hükümdarları döneminde inşa edilmiştir. Bu yapılar bugün yalnızca Hindistan'ın değil, dünya kültür mirasının en önemli eserleri arasında kabul edilmektedir. Beşinci büyük değişim ekonomi alanında gerçekleşti. Babür İmparatorluğu döneminde Hindistan dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden biri haline geldi. 17. yüzyılda bazı ekonomi tarihçilerinin hesaplamalarına göre dünya üretiminin yaklaşık 1/4'ü Hindistan'da gerçekleştiriliyordu. Pamuklu dokuma, ipek, baharat, şeker, metal işçiliği, mücevher üretimi ve uluslararası ticarette büyük gelişme gösterdi. Avrupa'dan gelen tüccarlar Hindistan pazarına ulaşabilmek için uzun deniz yolları açmaya başladılar. Aslında Christoph Kolomb'un batıya doğru yelken açmasının temel amaçlarından biri de Hindistan ticaretine ulaşmaktı. Yani Hindistan'ın ekonomik gücü yalnızca Asya'yı değil, Avrupa tarihinde de dolaylı olarak etkiledi. Altıncı büyük değişim kültürde yaşandı. Türkler Hindistan'a kendi kültürlerini götürdüler. Ancak aynı zamanda Hint kültüründen de etkilendiler. Ortaya tamamen yeni bir sentez çıktı. Müzikte, resimde, minyatürde, bahçe mimarisinde, giyim tarzında ve mutfakta Türk, İran ve Hint kültürünün birleşmesiyle bugün hala yaşayan eşsiz bir kültürel miras oluştu. Belki de dostlarım, Türk hükümdarlarının en büyük başarısı yalnızca fethetmek değildi. Farklı dinlerden, farklı milletlerden ve farklı kültürlerden milyonlarca insanı yüzyıllar boyunca aile devlet çatısının altında yönetebilmek, güçlü bir irade, sistem kurabilmeleriydi. İşte bu yüzden birçok tarihçi Babür İmparatorluğu'nu yalnızca bir Türk devleti olarak değil, aynı zamanda erken modern dünyanın en gelişmiş ve en güçlü imparatorluklarından biri olarak kabul etmektedir. Ancak hiçbir imparatorluk sonsuza kadar yaşamaz. 18. yüzyıla gelindiğinde Babür Devleti yavaş yavaş zayıflamaya başlayacak. Bu kez sahneye Avrupa'nın yükselen ve sömürgeci gücü ortaya çıkacaktı. Ve Hindistan'ın kaderini bir kez daha değiştirecek güç Avrupa'ydı. Bu arada dostlarım, Avrupa'nın Hindistan üzerindeki sömürgeciliğinden bahsetmeden önce Türkçe Hindistan'da konuşuluyor muydu diye soracak olursanız eğer, bugün birçok insan Hindistan'da kurulan Türk devletinin duyduğunda şu soruyu soruyor. Peki gerçekten Türkçe konuşuyorlar mıydı? Bu sorunun cevabı evettir. Ancak zamanla değişen uzun bir süreçten söz ediyoruz. Gazneliler döneminde devletin yönetici kadrosunun önemli bir bölümü Orta Asya kökenli Türklerden oluşuyordu. Günlük hayatta kendi aralarında Türkçe konuşuyorlardı. Fakat devletin resmi yazışmalarında ağırlıkla Farsça kullanılıyordu. Bunun nedeni Farsçanın o dönemde İslam dünyasının en güçlü edebiyat ve bürokrasi dili olmasıydı. Aynı durum Büyük Selçuklularda da görülmektedir. Yani hükümdarlar Türktü. Ordu büyük ölçüde Türklerden oluşuyordu. Ancak resmi belgelerin önemli kısmı Farsça yazılıyordu. Bu nedenle bazı insanlar yanlışlıkla Farsça kullanıyorsa
Türk değillerdir sonucuna varmaktadır. Oysa Orta Çağ devlet diliyle halkın ya da hükümdarın ana dili her zaman aynı değildi. Örneğin Avrupa'da uzun yıllar boyunca Latince resmi yazışma dili olarak kullanılmıştır. Bu durum Fransızların, Almanların veya İngilizlerin Latin olduğu anlamına gelmez. Delhi Türk Sultanlığı döneminde de benzer bir tablo vardı. Saray çevresinde Türkçe konuşan askeri elit uzun süre varlığını sürdürdü. Özellikle Orta Asya'dan gelen yeni göçlerle Türkçe konuşan nüfus sürekli yenileniyordu. Ancak devlet büyüdükçe Hintli bürokratiklerin sayısı da arttı. Farsçanın bürokrasideki ağırlığı daha da güçlendi. Babürler döneminde geldiğimizde ise elimizde daha güçlü kanıtlar bulunmaktadır. Çünkü Babür yalnızca Türkçe konuşmuyordu. Türkçe yazıyordu, Türkçe şiir söylüyordu ve en önemlisi kendi hayatını anlattığı Babürname adlı eserinde ise tamamen Çağatay Türkçesiyle kaleme almıştır. Bugün dil bilimciler Babürname'yi Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olarak kabul eder. Mutlaka bunu da okuyun. Çünkü bu eser yalnızca tarih anlatmaz. Aynı zamanda 15. yüzyıl Türkçesinin en güzel örneklerinden biridir. Babür'ün torunları döneminde ise durum değişmeye başladı. İmparatorluk büyüdükçe saray Hintli devlet adamları, İranlı bilim insanları ve farklı milletlerden yöneticiler katıldı. Bu durum ortak iletişim dili ihtiyacını arttırdı. Farsça uzun süre devlet dili olarak kullanılmaya devam etti. Daha sonra ise Kuzey Hindistan'da yeni bir dil gelişmeye başladı. Bugün Urduca dediğimiz dil işte bu dönemde ortaya çıktı. Urduca Türkçe değildir. Ancak oluşumunda Türkçe, Farsça, Arapça ve Hint dillerinin ortak etkisi bulunmaktadır. Hatta Urdu kelimesinin kökeni bile Türkçedir. Eski Türkçe'de ordu kelimesinden gelir. Başlangıçta ordugah veya askeri kamp anlamında kullanılmıştır. Türk askerleri, İranlı memurlar ve Hintli halk arasındaki iletişim zaman olarak ortak bir konuşma dili oluşturdu. İşte Urduca'nın doğuşundaki Türklerin dolayısıyla etkisi burada görülmektedir. Bugün Pakistan'ın resmi dili olan Urduca, Hindistan'ın en çok konuşulan dillerinden biridir. Elbette dostlarım, günümüz Urducası Türkçe değildir. Ancak kelime haznesinde yüzlerce Türkçe kökenli kelime bulunmaktadır. Örneğin ordu, top, kışla, bek, han, bahadır, yurt, çavuş, tümen ve daha birçok askeri ve idari kavram Türkçeden geçmiştir. Bugün Hindistan sokaklarında Türkçe konuşan insanlar görmezsiniz. Ancak Türklerin bıraktığı dil mirası özellikle Urduca ve tarihi belgelerde yaşamaya devam etmektedir. Belki de en ilginç gerçek şudur. Hindistan'da kurulan en büyük Türk İmparatorluğu'nun kurucusu olan Babür, bugün Türkiye'de yaşayan birçok insanın rahatlıkla anlayabileceği kadar tanıdık kelimeler kullanarak eseri yazmıştır. Aradan 500 yıl geçmiş olmasına rağmen Babürname'nin birçok cümlesi Türkçenin tarih içindeki yolculuğunu anlamak isteyenler için, araştırmacılar için hala büyük önem taşımaktadır. Fakat zaman ilerledikçe Türk hanedanlarının gücü azalmaya başladı. Ve sonunda dostlarım Hindistan'daki Türk hakimiyetini sona erdirecek yeni bir güç ortaya çıktı. Bu güç Avrupa'dan gelen sömürgeci İngilizlerdi. Ve dostlarım bu konuyu biraz açacaksak eğer Türk devletleri Hindistan'da neden yıkıldı derseniz tarih boyunca kurulan hiçbir imparatorluk sonsuza kadar ayakta kalmadı. Roma İmparatorluğu, Doğu Roma Bizans İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, Çin hanedanları ve diğer büyük devletler gibi Hindistan'da kurulan Türk devletleri de zamanla güçlerini kaybettiler. Babür İmparatorluğu'nun yıkılışı tek bir savaşa veya tek bir hükümdara bağlanmaz. Bu yaklaşık 200 yıl süren uzun bir zayıflama sürecinin sonucuydu. İlk neden taht mücadeleleriydi. Zaten geçmişteki Türk imparatorluklarına bakın, hep taht mücadeleleri vardır. Türk İslam devletlerinde hükümdarın bütün oğulları tahta aday olabiliyordu. Bu durum birçok kez kardeş savaşlarına yol açtı. Babür İmparatorluğu'nda da aynı sorun yaşandı. Neredeyse her hükümdarın ölümünden sonra prensler arasında kanlı mücadeleler başladı. Bu iç savaşlar yalnızca ordunun gücünü zayıflatmadı, azaltmadı. Devlet hazinesini de tüketti. İkinci büyük neden imparatorluğun aşırı büyümesiydi. Babür Devleti en güçlü döneminde bugünkü Hindistan'ın büyük kısmını, Pakistan'ı, Bangladeş'i ve Afganistan'ın bazı bölgelerini yönetiyordu. Milyonlarca kilometre karelik bu coğrafya tek merkezden yönetmek giderek zorlaşıyordu.
Merkezden uzak eyaletlere görev yapan valiler zamanla kendi ordularını kurmaya başladılar. Bazıları bağımsız hareket etti, bazıları ise merkeze vergi göndermemeye başladı. Merkezi otorite her geçen gün biraz daha zayıfladı. Üçüncü neden ekonomik sorunlardı. Uzun süren savaşlar, büyük saray harcamaları, artan askeri masraflar ve azalan vergi gelirleri devlet bütçesini ciddi şekilde zorladı. Özellikle 17. yüzyılın sonlarına doğru mali yapı eski gücünü kaybetmeye başladı. Dördüncü neden ise din politikalarıydı. Babür İmparatorluğu'nun en başarılı hükümdarlarından biri olan Ekber Şah, farklı dinlere karşı oldukça hoşgörülü bir siyaset izlemişti. Hinduları devlet yönetimine aldı. Vergi sisteminde reform yaptı. Farklı din mensuplarının birlikte yaşayabileceği bir düzen kurmaya çalıştı. Bu politika uzun yıllar devlet istikrarını güçlendirdi. Fakat daha sonraki hükümdarlardan Evrengizip döneminde farklı bir yaklaşım benimsendi. İslam hukukunun uygulanmasına daha fazla önem verildi. Bazı vergiler yeniden yürürlüğe konuldu. Bu politikalar özellikle bazı Hindu prensleriyle merkez arasındaki ilişkilerin bozulmasına yol açtı. Bugün tarihçiler Babür Devleti'nin zayıflamasında bu din politikalarının etkisi konusunda farklı görüşlere sahiptir. Bazıları bunu önemli bir neden olarak görürken bazıları ise ekonomik ve askeri sorunların daha fazla belirleyici olduğunu savunmaktadır. Yani bu konu tarihçiler arasında tam bir fikir birliği bulunmamaktadır. Beşinci ve belki de en önemli nedenlerden biri ise Avrupa'nın yükselişiydi. 16. yüzyıldan itibaren Avrupalı devletler deniz ticaretinde büyük üstünlük sağlamaya başladı. Önce Portekizliler geldi, ardından Hollandalılar, Fransızlar ve son olarak İngilizler. Başlangıçta hepsi yalnızca ticaret yapmak istiyordu. Liman şehirlerinde küçük ticaret merkezleri kurdular. Ancak zamanla bu ticaret şirketleri kendi ordularını oluşturmaya başladı. Özellikle İngiliz Doğu Hindistan şirketi sıradan bir ticaret şirketi olmaktan çıktı. Kendi askerleri, topçuları, kaleleri ve yöneticileri olan dev bir siyasi güce dönüştü. 1757 yılında gerçekleşen Plassey Savaşı Hindistan tarihinin dönüm noktalarından biri oldu. İngiliz Doğu Hindistan şirketi Bengal Navabi'yi yenerek Hindistan'daki siyasi hakimiyeti kurmaya başladı. Artık karşılarında güçlü ve birleşmiş bir Babür devleti yoktu. Parçalanmış prenslikler vardı. İngilizler bu durumdan ustalıkla yararlandı. Bir prensliği diğerine karşı desteklediler. İttifaklar kurdular. Bazı bölgelere savaşarak, bazı bölgeleri ise diplomasi yoluyla ele geçirdiler. 1857 yılında Hint ayaklanması patlak verdi. Bu isyan başarısız olunca İngilizler son Babür hükümdarı 2. Bahadır Şah Zafar'ı tahttan indirdi ve Burma'ya sürgüne gönderdi. Böylece yaklaşık 800 yıl boyunca Hindistan'ın büyük bölümünde farklı Türk hanedanları tarafından sürdürülen siyasi hakimiyet tamamen sona erdi. Gaznelilerle başlayan, Delhi Türk Sultanlığı ile devam eden, Babür İmparatorluğu ile dünyanın en güçlü devletlerinden biri haline gelen bu büyük tarihi dönem resmen kapanmış oldu. Ancak devlet yıkılmış olsa da Türklerin Hindistan'da bıraktığı izler hiçbir zaman silinmedi. Bugün o miras şehirlerde, mimaride, dillerde ve milyonlarca insanın günlük yaşamında yaşamaya devam etmektedir. Yaklaşık 800 yıl boyunca Hindistan'ın büyük bölümünü yöneten Türk hanedanları tarih sahnesinden çekildi. Peki bugün Hindistan'da hala Türk yaşıyor mu? Bu soruya cevap verirken önce önemli bir ayrım yapmak gerekir. Eğer Türk derken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına veya günümüzdeki Türkiye'den Hindistan'a yerleşmiş insanları kastediyorsak bunların sayısı oldukça azdır. Ancak tarihi anlamda Türk kökenli topluluklardan söz ediyorsak durum biraz daha farklıdır. Bugün Hindistan'da kendisini doğrudan Türk milleti olarak tanımlayan büyük bir topluluk bulunmamaktadır. Bunun temel nedeni yaklaşık 500 yıl boyunca Türk yöneticilerin yerel halkla evlenmesi, farklı kültürlerle kaynaşması ve zaman içinde ayrı bir etnik topluluk olmaktan çıkarılmıştır. Babür Sarayı'ndaki Türk aristokrasisi yüzyıllar boyunca İranlılar, Afganlar, Hint Müslümanları ve yerel soylu aileleriyle akrabalık kurdu. Bunun sonucunda bugün ben Babür Türk'üyüm diyen büyük bir nüfus oluşmadı. Fakat bu Türk mirasının tamamen kaybolduğu anlamına gelmez. Bugün Hindistan'ın özellikle kuzey kesimlerinde yaşayan bazı aileler soylarını Babür dönemindeki Türk komutanlara ve Orta Asya'dan gelen askerlere dayandırmaktadır.
Bunların önemli bir kısmı artık kendilerini Hintli Müslüman olarak tanımlar. Konuştukları dil ise Hintçe, Urduca veya yaşadıkları bölgenin yerel dilidir. Yani etnik hafıza büyük ölçüde kültürel kimliğin içinde erimiştir dostlarım. Bazı aileler ise hala bizim atalarımız Türklerden gelmişti şeklinde sözlü aile anlatıları yaşamaktadır. Özellikle Delhi, Uttar Pradesh, Bihar ve Hyderabad çevresinde bu tür aile hikayelerine rastlamak mümkündür. Ancak bunların büyük bölümü artık ayrı bir Türk topluluğu olarak yaşamamaktadır. Son yıllarda yapılan genetik araştırmalarda Hindistan'ın kuzeyinde Orta Asya kökenli genetik katkının bulunduğu gösterilmektedir. Fakat bu katkıyı yalnızca Türklerle ilişkilendirmek doğru değildir. Çünkü yüzyıllar boyunca Hunlar, Akhunlar, Türkler, Moğollar ve farklı Orta Asya toplulukları da Hindistan'a ulaşmıştır. Bu nedenle günümüz genetik verileri tek başına şu kişi Türktür sonucunu vermez. Asıl önemli olan tarihi ve kültürel devamlılıktır. Bugün Hindistan'da yaşayan milyonlarca Müslümanın bir kısmının atalarında arasında Türk askerleri, Türk devlet adamları ve Türk kökenli aileler bulunabilir. Ancak aradan geçen 500 yıl içerisinde bu insanlar Hint toplumunun doğal bir parçası haline geldi. Dolayısıyla Hindistan'da bugün Türkiye'deki gibi yaşayan büyük bir Türk azınlığından söz etmek mümkün değildir. Fakat Türklerin bıraktığı miras hala yaşamaktadır. Bu miras yalnızca insanların soyunda değil, şehirlerde, kalelerde, camilerde, bahçelerde, köprülerde, mezar taşlarında ve tarih kitaplarında yaşamaya devam etmektedir. Konuştukları dillere baktığımızda da aynı tabloyu görüyoruz dostlarım. Hiçbiri günlük yaşamda Türkçe konuşmamaktadır. En yaygın diller şunlardır: Urduca, Hintçe, Bengalce, Pencapça, Keşmirce ve bölgesel Hint dilleri. Türkçe yalnızca tarihi belgelerde ve bazı akademik çalışmalarda yaşamaktadır. Ancak ilginç bir ayrıntı vardır. Urduca'nın söz varlığından daha önce de bahsetmiştik. Türkçe kökenli kelimeler bulunduğundan söylemiştik. Ve dostlarım, yavaş yavaş videomun sonuna yaklaşırken Türklerin Hindistan'daki hikayesini sizlere anlattım. Aslında bize tarihin ne kadar büyük ve ne kadar şaşırtıcı olduğunu göstermektedir bu video. Bugün birçok insan Türk tarihini yalnızca en başta da söylediğim gibi Orta Asya, Anadolu veya Balkanlarla sınırlandırıyor. Oysa 1000 yıl önce Orta Asya'dan yola çıkan Türk toplulukları yalnızca batıya değil, güneye de ilerledi. Afganistan'a da gittiler. Oraları da aştılar. Hindistan'ı aştılar. Ve burada dünyanın en büyük imparatorluklarından bazılarını kurdular. Az evvel sizlere hepsini tek tek anlattım. Şehirler kurdular, kütüphaneler açtılar. Buralarda yaşadılar dostlarım. Fakat burada çok önemli bir nokta vardır. Özellikle bunu söylemek istiyorum sizlere. Geçmişte bir devletin bir coğrafyaya yönetmiş olması bugün o topraklar üzerinde hak iddia ettiği anlamına gelmez. Dünya tarihi imparatorlukların tarihidir. Roma'da birçok ülkeyi yönetti, Arap devletleri de yönetti, Moğollar da yönetti, Osmanlı da yönetti, İngiliz de yönetti. Ama bugün geçmişi öğrenmenin amacı yeni tartışmalar üretmek değil, insanlığın ortak tarihini anlamaktır. Bence tarihin en güzel yanı da budur dostlarım. Çünkü tarih bize yalnızca savaşları öğretmez. Medeniyetlerin birbirlerinden nasıl etkilendiğini de gösterir, öğretir. Türkler Hindistan'a yalnızca kendi kültürlerini götürmediler. Aynı zamanda Hint kültüründen de etkilendiler. Orta Asya yeni sanat anlayışları çıktı, yeni mimariler geliştirdi ve medeniyetler birbirinden öğrenerek büyüdü. Bugün dünyanın birçok yerinde milliyetçilik, din ve siyaset insanları birbirinden ayırmak için kullanılıyor. Oysa tarih bize başka bir şey söylüyor. Yüzyıllar boyunca aynı şehirlerde farklı milletlerden insanlar birlikte yaşayabildi. Birbirlerinden öğrendiler, ticaret yaptılar, sanat ürettiler. Aynı sokakları paylaştılar. Belki de geçmişten anlamamız gereken ve almamız gereken en büyük ders budur. Tarihi nefret üretmek için değil, anlamak için öğrenelim. Çünkü savaş başlatmak çok kolaydır. Bir konuşma, bir emir, bir kurşun bazen bunun için yeterlidir. Ama savaşın gerçek bedelini cephede karar verenler değil, evlerinde bekleyen insanlar öder. Anneler, babalar, çocuklar, aileler, şehirler, her şey yerle bir olur. Bazen yüzyıllar geçse bile o acılar insanlar hafızasından maalesef ki silinmez. Umarım bir gün insanlar birbirine hangi milletten olduklarını sormadan önce nasıl bir insan olduklarına bakarlar. Çünkü iyi insan olmanın milliyeti yoktur, ırkı yoktur, dili, dini, cinsiyeti yoktur. Merhametin dini yoktur, vicdanın sınırı yoktur.
Ve tarih bize bunu hatırlatabildiği sürece gerçekten anlam kazanır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve araştırmamı istediğiniz başka bir tarihi konu varsa mutlaka yorumlarda yazın. Belki bir sonraki videonun konusu yine sizlerden gelen bir fikir olur. Bir sonraki tarih yolculuğunda görüşmek üzere. Her videomun sonunda söylemiş olduğum gibi ben Çağrı, daha güzel bir dünyada, daha sevgi dolu dünyada, daha barış dolu bir dünyada görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.